Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben BY Mimarlık Tasarım ekibinden Mimar Büşra. Bugün sizlerle birlikte tasarımını ve uygulamasını yapmış olduğumuz 3+2 dubleks daireyi inceleyeceğiz. Dairemiz İstanbul Çengelköy'de yer alıyor. Gelin şimdi hep beraber neler yapmışız hızlıca bir göz atalım. Evimiz 3 yıllık bir apartman dairesidir. Bu sebeple diğer projelerimizden farklı olarak elektrik ve mekanik tesisat anlamında çok bir değişiklik yapmadık. Daha çok ev sahiplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yaşam kalitelerini yükseltecek bir proje tasarladık ve bunu uygulamaya geçirdik. Turumuza detaylı olarak salondan başlayalım. Salonumuzu oturma alanı ve yemek alanı olmak üzere ikiye ayırdık. Oturma alanımızı sınırlandırmak için bu şekilde bir separatör çalışması yaptık. Bunu böyle yapmamızdaki amaç arka tarafında bir oturma alanı kazanmaktı. Eskiden burası kapısız bir salon girişiydi ve girildiğinde direkt koltuğun sırtıyla karşılaşılıyordu. Yani bu da bizim için doğru bir çözüm değildi. TV ünitemize doğru geçelim. TV ünitemizde doğal kaplama ve eskitme gold detaylar kullanmayı tercih ettik. Aynalarla da bu üniteyi biraz hareketlendirmek istedik. Devamında ise aynı doğal kaplamadan devam eden ahşap bir kemer oluşturduk. Bu kemer de gerçekten salonumuza çok şık bir detay kazandırdı. Kemerimizin raflarının arasında da gizli aydınlatmalarımız yer alıyor. Bu da loş bir ortamda kullanıldığında gerçekten güzel bir efekt yaratıyor. Yemek alanına geçecek olursak aynı doğal kaplamadan yemek masamızın ayaklarını oluşturduk. Bunun tablasını ise porselen tercih ettik. Çünkü hani uzun vadede daha uzun ömürlü kullanım sunuyor bize porselen kullanmak. Sizin de aklınızda böyle bir fikir yer alabilir. Yemek masası konsolumuza da gelecek olursak burada özel ral renginde boyadığımız rattan kapaklarla bu üniteyi biraz hareketlendirmek istedik. Yine aynı ahşap kaplama malzememizi kullanıyoruz. Bu şekilde eskitme gold detaylarımız var. Amorf bir ayna tercih ettik. Bu amorf ayna da amorf avizelerimizle birbirini tamamlayan, bütünleyen bir görüntü oluşturmamızı sağladı. Eski mutfağımızda tezgah alanımız yetersizdi ve yemek masasının olduğu bir alan yoktu. Ev sahiplerimiz bu konudan çok muzdaripti. Biz de bu konuda onlara destek vermek için karşılıklı tezgah alanları tasarladık. İlk olarak mikrodalgamızı ve fırınımızı buraya konumlandırdık. Bunun devamında ise elektronik cihazlarımızın yer alacağı bir tezgah tasarladık. Sonrasında yemek masamızın devam ettiği oturma modülünün ise bir kısmının sedir, bir kısmının sandalye olduğu bir grup oluşturduk. Bu da ev sahiplerimizin uzunca vakit geçirebilecekleri keyifli bir ortam yarattı. Tezgah ve tezgah aramızı aynı porselen taştan tercih ettik.
Ve yine çoğu projemizde olduğu gibi damlalıksız evye kullandık. Damlalıksız evye kullanmamız, her zaman söylüyorum, tezgah alanımız kısıtlıysa tezgah alanımızı daha fazla kullanabilmek için damlalıksız evye size tercih edebilirsiniz. Mutfakta vitrin detaylarını seviyoruz. Diğer projelerimizden siz de buna artık aşina olmuşsunuzdur. Hem ciddi bir depolama alanı kazandırıyor bizlere, hem de şık bir görüntü oluşturuyor. Bu mutfağımızda da sedir alanımızın devamına tam boy bir vitrin tasarladık. Ortak banyomuzun eski hali koyu renkli seramiklerle döşenmişti. Buralara eski halinin bir fotoğrafını koyacağım. Misafirlerimiz de kullanacağı için daha şık ve fonksiyonel bir banyo tasarlamak istedik. Bu sebeple sadece duşun içini seramikle kapladık. Geri kalan kısımları ise ithal bir duvar kağıdıyla kaplamayı tercih ettik. Sonrasında da bu şekilde aynalı bir lavabo alanı oluşturduk. Misafir odasındayız. Bu odanın en büyük problemlerinden biri yatağın ve dolabın konumuydu. Biz kapıdan girdiğimizde sol tarafa direkt giyinme dolabımızı planladık. Burada eski fotoğraflarda göreceksiniz, bir kolonumuz var. Bu kolonumuzu da şu şekilde açık ve ledli bir rafla gizlemiş olduk. Aynı dolabımızın devamı gibi duruyor. Dolabın orta kısmındaki kapakları ile reflekte cam tercih ettik. Bu da bizi tek düzelikten kurtarmış oldu. Hem de odamızdaki boy aynası ihtiyacımızı da bu şekilde karşılamış olduk. Yatak başlığına gelecek olursak, çok sevdiğimiz bir ithal duvar kağıdı serisinin açık beş tonlarını tercih ettik. Yanlarına ise kapaklarımızda kullandığımız renkten duvar profili oluşturduk. Bunları da bu şekilde apliklerle aydınlatmasını sağladık. Çok şık ve temiz bir görüntü oluşturdu. Merdiven kovamızdayız. Merdiven kovamızın da eski halinden pek bir eser kalmadı. İlk olarak ahşap küpeştelerimizi söktük. Bu böyle biraz daha otantik bir hava yaratıyordu. Hani bizim evimizin dokusuna pek uymuyordu. Bu sebeple alçıpan bir duvar ördük. Bu duvarın üzerine de cam bir küpeşte tasarladık. Bunu üst katta size daha detaylı olarak göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz alan da eskiden açıktı. Biz burada da bu alçıpan duvarı devam ettirerek burada bir depolama alanı kazandık. Bu depolama alanımızda da çamaşır makinelerimiz, kurutma makinelerimiz ve işte temizlik malzemelerimiz için bir alan oluşturmuş olduk. Merdiven kovamızın aydınlatmasını ise duvara yaptığımız duvar profillerinin altındaki gizli ledlerle tamamlıyoruz. Şu şekilde size göstereyim. Ve karşıda görmüş olduğunuz aynanın etrafında da gizli bir aydınlatmamız yer alıyor. Size aşağıda da bahsetmiş olduğum yarım alçıpan üzerine cam küpeşte bitişli yaptığımız korkuluk tasarımı da bu şekilde.
alanımızda eskiden koridor içeriye doğru devam ediyordu. Sağ tarafta ebeveyn yatak odamızın giriş kapısı vardı. Sol tarafta ise bu kata ait ortak banyonun giriş kapısı vardı. Biz bu alanı odanın içine katarak o koridoru iptal ettik. Bunu yapmamızdaki amaçlardan biri ise şu görmüş olduğunuz alanda ebeveyn yatak odasına ait tuvaletin girişi vardı. Fakat burada çatı eğimli olduğu için hani kafanızı böyle eğerek girmemiz gerekiyordu. Bu da ev sahiplerimiz için çok kullanışsızdı. Biz de bu sebeple onlara bu katta ortak banyoya ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Olmadığı için de bu iki banyoyu birleştirerek büyük, kocaman bir banyo elde etmiş olduk. Ve ebeveyn yatak odamızın banyosundayız. Bu görmüş olduğunuz alanda çiftimiz için çok kullanışlı bir banyo oldu. 2 tane lavabomuzun olduğu, 2 tane duş başlığımızın olduğu ve jacuzzi'mizin olduğu kocaman bir banyo olmuş oldu. Yatak başlığımızı duvardan duvara olacak şekilde tam boy bir başlık tasarladık. Başlığımızda da gizli led aydınlatmalı detaylar yer alıyor. Çatı katında olduğumuz için eğimi rahatlatmak için ve derinliği kazanmak amacıyla da soldaki duvarı komple ayna kapladık. Bu tarafa gelecek olursak burada da bir makyaj masamız yer alıyor. Bu makyaj masamızın aynasını da ledli tasarladık. Hani bu da kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ve gelelim giyinme odasına. Giyinme odamızın girişi eskiden koridordan bağımsız bir odaydı, yani bu odadan. Küçük odayı ebeveyn yatak odamıza katarak kullanım kolaylığı sağlamak istedik. Bu şekilde de burada giyinme odamızı çözmüş olduk. Biraz önce de size bahsetmiştim. Bu görmüş olduğunuz alanda eskiden bu odanın kapısı vardı. Biz burayı ördük ve bu odayı yatak odasıyla bağlantılı hale getirdik. Bunu böyle yapmamızdaki amaç da maksimum derecede dolap alanı kazanmaktı. Dolaplarımızı da içleri ledli, camları reflekte olan dolaplar tercih ettik. Bu kattaki salonumuzu ev sahiplerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürdük. Daha modern ve rahat bir çizgide olması açısından da bulut formunda L şeklinde bir koltuk tasarladık. Koltuğun karşısına ise bu katta 2 tane terasımız bulunuyor. Hem bu teraslara hem de bu kata hizmet edebilecek bir tezgah ve depolama alanı oluşturduk. Böylece ev sahiplerimiz ve misafirleri konforlu ve işlevsel bir alanın keyfini sürebilecekler. Teraslarımızı biyoklimatik sistem ile kapattık. Havanın ve güneşin durumuna göre güneş kırıcı olarak kullanabiliyoruz ya da komple açabiliyoruz. Bu balkonumuzu da giyotin sistem ile kapadık. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu projeyi çok keyif alarak ve severek tasarladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şantiye süreçlerimizi de adım adım takip etmek isterseniz Instagram'daki storyler kısmını ziyaret edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalın.